Herkese merhabalar. Horobox TV'de saat sohbetlerimize devam ediyoruz. Horofriend adını verdiğimiz röportaj serimizin bugünkü konuğu sevgili Barış Mercan. Kendisinin sportif ve dinamik kimliğini tamamlayabilmek için özel bir saat seçtik. Fransız asıllı ünlü marka Bell & Ross'un en son modellerinden biri BR0392'yi Diver modelini kendisine verdik ve bir hafta takmasını istedik. Şimdi de kamera karşısında tecrübelerini bizle paylaşacak. Evet Barış'cığım, hoş geldin. Hoş bulduk. Nasıl gidiyor? Güzel gidiyor, harika. Sen nasılsın? İyi, ben de iyiyim. Kısaca bir seni tanıyabilir miyiz başlamadan önce? Tabii ki. Ben öncelikle çok teşekkür edeyim böyle bir programda yer verdiğiniz için. Benim için de ilginç bir deneyim oldu gerçekten. Çok keyifli. Taşıdım bir hafta boyunca. Hatta bir haftayı biraz geçti galiba. Saçların uzasın diye ekleyip. Aynen abi. Kendimi kısaca tanıtayım. İsmim Barış Mercan. Bir özel bir şirkette marka işbirlikleri yöneticisi olarak çalışıyorum. Bunun dışında biliyorsun farklı zevklerim var. Onlara olabildiğince zaman ayırmaya çalışıyorum. Saate, proya, viskiye, böyle antika şeylere merakım var genel olarak. Evet. Kısaca böyle özetleyebilirim kendimi. Evet. Şimdi tabii özel bir saat seçtik, zor da bir saat seçtik. Kare kasalı bir diver. Piyasada da çok benzeri olan bir model değil. Her şeyden önce yani kıyafet uyumunla nasıl bir sorun oldu ya da olmadı onu merak ediyorum. Şekil itibariyle değil mi? Hem şekil itibariyle hem renkleri itibariyle, yani kullanırken kıyafet seçiminde herhangi bir sorun yaşadın mı? Açıkçası çok sorun yaşadığımı söyleyemem. Benim de bu şekilde bir saat, yani bu şekilde sahip ilk kez bir deneyimim oldu. Kıyafetlerde zorluk yaşamadım çünkü hani zaten yazın ben biraz spor kıyafetler giymeyi, şu an kıyafetimi gördüğün gibi genelde Dockers pantolon, üstüne güzel bir gömlek. Biraz spor şık şeklinde kullanmayı tercih ediyorum. Saatte bence bu kıyafetlerle çok uyumlu oldu. Fakat tek bir burada şey yapabilirim, olmadığını söyleyebilirim. Takım elbiselerle bence biraz kaba durabiliyor şekil itibariyle veya hani şu gömlekleri kapattığımız zaman, düğmelerini iliklediğimiz zaman o sırada biraz böyle bir şey durabiliyor, kendini gösterebiliyor. Biraz büyük de bir saat. Aslında zaten saati seçerken senin kıyafet tarzını da biraz düşünerek yani bu modeli... Şu anki üzerimdeki haliyle bayağı bir uyumlu olduğunu söyleyebilirim. Çok zorluk yaşamadım. Peki tabii saati bir haftadan uzun bir süre kullandın. Hani saatle ilgili fikir sahibi olabilmek için bence önemli bir süre. Konfor tarafını da merak ediyorum. Yani kare kasa büyük bir saat ama sen de yapılısın. Yani nasıl, konfor anlamında sana verdiği hissiyat nasıldı? Yani biraz başlarda ağırlık benim için yani kolumda bir garip hissettim. Daha önce kullandığım saatler biraz daha hafif diyebilirim. Sen tabii detaylarını daha iyi bilirsin. Fakat zamanla insan tabii ki alışıyor, her şeye alıştığı gibi. Birkaç gün sonrasında ağırlık anlamında en azından bir sıkıntı yaşamadım. Tabii ki biraz büyük, o yüzden hani biraz gittiğim yerlerde bir şeyleri uzanırken ederken biraz daha dikkatli olmaya. Öyle ya da böyle emanet bir de emanet tabii ki. Aynen öyle. Ben her röportajımızda söylüyorum, bu saatler bize markaların headquarter'larından geliyor. Tamamen promosyonel bir materyal. Satışta olan bir şey değil. Sadece biz bu röportajlarımızda kullanıyoruz ve geri gönderiyoruz. Bell & Ross'a da Türkiye'deki temsilcileri Quadran Luxury Timepiece'e de bu arada çok teşekkür ediyoruz. Bizle bu saati paylaştıkları için. Ben de senin vasıtana teşekkür ediyorum. Evet, şimdi konfor tarafını konuştuk. Bir de tabii senin kolundaki saat biraz da iddialı bir saat. Bell & Ross bu Diver modelini birkaç sene önce çıkardı. Daha böyle çelik kasa, mavi kadran. Genelde etrafta görebileceğimiz bir modeldi ama bu sene 999 limitli, 1000 değil ama bu arada 999 limitli. Bronz kasalı ve yeşil kadranlı bir modelini yaptı. Bronz kasa, yeşil kadran, yani böyle bir şey aslında hayatın içerisinde senin karşına çıkabilecek bir şey mi ya da çıktı mı daha önce? Ya bronz kasa deyince benim aklıma biraz antika eşyalar geliyor açıkçası. Ben de hani çok severim. Kendimce de böyle eski makineler, radyolar, fotoğraf makineleri falan biriktirmeyi severim. O yüzden bana biraz böyle vintage bir görüntüyü hatırlatıyor. O yüzden çok sevdim. Böyle hatta belki görmüşsündür, işte ev dekorasyon eşyalarında da genelde tercih ediliyor. Evet. Son zamanlarda bronz bardaklar, kokteyl yapımlarında işte bronz bardaklar tercih ediliyor. O yüzden bronz bence çok iddialı, dediğin gibi. Yeşil renk de aynı şekilde iddialı ama bu biraz spor bir görünüm de katıyor. Yani iddialı olmasının yanında günlük kullanımda da bence renginden dolayı uyumlu. Bir de yeşilin benim için şöyle bir güzelliği var. Zaten benim günlük hayatıma tercih ettiğim renklerden biri. Çok seviyorum. Bir de biraz yazlık bir renk bence. Hani kışın konuşsak belki daha farklı şeyler konuşurduk ama İşte şu an bence tam uygun bir saat kullanmak için.
Tabii zaten kış hani böyle diver saatleri Aynen, genelde belki kış yaz için sonuna kadar biraz daha elimde olabilir. tutabilirim saatleri. Peki şimdi senin değişik bir misyonun da var. Yani Türkiye'de viski kültürüyle ilgili çok ciddi başarılı bir blogum var. Çok sağ ol. Ben de sıkı bir takipçisiyim bu arada. Ondan da bize kısaca bahsedebilir misin? Neler Tabii yapıyorsun ki. orada, neler yapmaya çalışıyorsun? Tabii ki. Bildiğin gibi benim bir viski kültürü blogum var. Viski kültürü platformu olarak aslında özetleyebilirim. Yaklaşık 3 sene önce açtım ve whisky.com tabii ki farklı sosyal mecralarda da var. Burada amacım aslında Türkiye'de çok yeni gelişen bir şey viski kültürü ve genelde viskiye baktığımız zaman daha böyle işte belki 40, 50, 60 yaşlarla bağdaştırılan bir içki. Ama bu hem dünyada hem de Türkiye'de aslında biraz daha alta da iniyor, biraz daha gençlere iniyor, biraz daha dinamik bir hal alıyor. Evet. Yani sadece şömine başında takım elbiseyle içilecek bir meşrubat olarak değil, aynı zamanda günlük hayatında parçası olan bir içki olarak bence konumlandırılıyor yavaş yavaş. O yüzden ben de paylaşımlarımda bunlara dikkat ediyorum. İşte viski ile alakalı bilgi yazıları yazıyorum. İşte viski çeşitleri nelerdir, bardakları nelerdir, nasıl tadılır falan gibi böyle bilgiler yazıyorum. Değişik viskiler tadıyorum. Bunların notlarını paylaşıyorum kendimce. Ufak ufak eğitimler de veriyorum. Ona da yaklaşık bir sene önce başladım. Viski ile alakalı kendi naçizane yorumlarımı paylaşıyorum. Bu şekilde çok keyif alıyorum. Bir taraftan tabii ki kendim de hala öğrenmeye gayret aynen öyle, ediyorum. Aynen öyle. Bu biraz tabii bizim Oravax'ta yaptığımıza benziyor. Aynen Aşağı öyle. yukarı aynı şeyler. Biz de saat kültürünü buradan insanlarla paylaşmaya çalışıyoruz ve bu arada da tabii kendimizi de geliştirmeye devam Aynen ediyoruz. öyle. Çok benzer kültürler zaten Evet, aslında. aynen. Yollarımız da öyle kesişti. Tabii aslında tabii hepsi seninle. bir arada yani. Biz de o sayede tanıştık zaten. Bununla ilgili katıldığımız eventlerde beraber olduk. Çok da güzel arkadaşlıklar kurduk. Kesinlikle. Sadece biz değil bir sürü insan var etrafımızda. Bu kültürü tabii tanıtmaya devam etmek lazım. Aynen öyle. Evet. Şimdi tabii biraz önce söyledim 999 limitli bir saat. Ya önemli bir şey diye düşünüyorum. Dünyada bundan sadece hani 1000 tane değil, 1000'in altında var. Bu çevrendeki insanların bu saate tepkisi, işte bu bilgileri duyduğunda nasıl yorumlar aldın? Tabii ki şimdi hani görenler bir dikkat çekici bir saat. Hani bronz kadran diyoruz, yeşil renk diyoruz. Evet. Dikkat çekiyor. Yani soran arkadaşlarıma tabii ki direkt sadece 999 adet var şeklinde bir bilgi vermiyorum. Ama hani tadımlarda veya etkinliklerde senin gibi daha bilgili insanlar saatle alakalı zaten hani limitli sayıda bir edisyon olduğunu biliyorlar bunun. Tabii ki insana yani böyle bir saati takıyor olmak bir özel bir hissiyat uyandırıyor. Yani kolumda sadece 999 tane olan bir ürün var. Bir premium hissi uyandırıyor gerçekten. Tabii limitli olarak üretilmiş bir ürün Aynen, sonuçta yani. aynen öyle. Ama onun dışında yani zaten saate baktığımız zaman limitli olmasa bile bence çok güzel bir saat. Evet, görüntü olarak. senin bu iddialı olduğun viski tarafında da buna benzer espriler kullanılıyor mu? Buna benzer detaylar var mı? Ya tabii ki yani viskide de biliyorsun hani işin belli bir kısmından sonra sadece 100 tane üretilmiş, 200 tane üretilmiş falan gibi ilginç viskiler ortaya çıkıyor. Bizim gibi meraklılar da bu viskileri kovalayıp içmeye, tatmaya gayret ediyor, O zaman paylaşıyor. bir sonrakinde sen öyle bir limitli olabilir. viskiyi bizle paylaşırsan biz Olabilir. test edelim. Tabii ki. Peki son dönemde aslında saatçilikte ben tabii onu vurgulamak istiyorum ama dünyada çok farklı sektörlerde de kullanılmaya başladı bu yenilikçi alternatif materyaller. İşte karbon var, seramik var, geri dönüşümlü titanyumlar var. Bronz da bunlardan bir tanesi. Yani bunun hani saat kasalarında kullanılması, bir de tabii Bell & Rose bu bronzu üretirken nikeli biraz fazla kullanıyor ama yine de bir patine alma söz konusu. Yani aslında bu 999 tane saat belli bir süre kullanıldıktan sonra o çevreden aldığı nemin sayesinde hepsi birbirinden farklı birer parça haline geliyor. Sen bu değişikliği hissedebildin mi? Bu 10 günlük şeyde bir değişiklik oldu mu Yani kasanın 10 günde çok iyi renklerinde? baktım gerçi. O yüzden renginde kötü bir şey olduğunu sanmıyorum ama Yok kötü değil o zaten hani engelleyebileceğim bir şey değil aslında onu alması iyi de bir şey, beklenen bir şey yani aslında. 10 günde 2 haftada bu hakikaten olabilecek bir fark mı belki? Yani çok nemli bir ortamdaysan, çok değişik böyle bir hava değişimi yaşıyorsan belli şeyler olabiliyor ama 10 gün hani ofiste kullandıysan tabii orada Klimalı çok büyük ortamda. bir değişeceğini sanmıyorum yani. Yani çok değişik göremedim senin dediğin gibi ama biraz ben de tabii ki araştırdım bununla alakalı. Bence çok güzel bir şey. Çünkü dediğin gibi tüm sektörlerde aslında farklı materyaller kullanılıyor. İnovasyona çok gayret ediliyor. Çünkü tüketiciler her konuda artık daha fazla araştırıyorlar, daha fazla biliyorlar ve o yüzden de markalardan farklı şeyler talep ediyorlar. Bu viskide de öyle aynı şekilde. O yüzden bence bronz kasa farklı bir sunum olmuş ve bu dediğin hani zamanla kullanıma göre renk alması, şekil alması bence çok güzel bir detay.
Evet. Bir de tabii bu trend yani ciddi anlamda da gelişmeye başlıyor. Yani birçok sektörde otomotivden tut yani saatçiliğe farklı yerlerde bu alternatif materyaller kullanılıyor. Bir de tabii yenilik lazım insanlara. Yani her zaman çelikti, titanyumdu bildiği Doğru. şeyleri insanlar bizim gibi saat koleksiyonerleri alıyoruz 50 tane artık önümüze yeni bir şeyler çıkması lazım. Evet. O yüzden bu şeyin hani alternatif yenilikçi materyallerin ben de çok önemli olduğunu düşünüyorum. Peki şimdi yeni bir saat almaya kalkarsam, yani biz pek hani markadan bağımsız olarak günlük hayatında sana yardımcı olacağını düşündüğün yani nasıl bir şeyler alırsın? Nedir kafanda öyle bir alım var mı şu an? Aslında var yani marka aklımda yok ama tarz olarak şunu söyleyebilirim. Ya biraz açıkçası iddialı bir saat isteyebilirim kendini gösteren ama aynı zamanda biraz spor görünümlü. Yani farklı ortamlara gidebilecek hani spor belki bir sinemaya gittiğin zamanda da kolunda sırıtmayacak veya bir etkinliğe bir tadıma gittiğin zamanda da kolunda sırıtmayacak bir saat bence benim için çok ideal olur. Farklı bir renk yine tercihi mesela benim için çok güzel olur. Çünkü yani mesela yeşil saat başta bir yadırgadım. Bronz kasa aynı şekilde ama hani zamanla çok uyum sağladığımı düşünebilirim. O yüzden hani farklı bir renk benim için çok güzel olabilir. Bir de saatçilikte saat kullananlar arasında daha doğrusu bu deri kayış ve toka kombinasyonuyla kauçuk ve katlanır klips kombinasyonu çok kıyaslanır. Sen kişisel olarak şimdi burada deri kayışlı sayılır ve tokalı bir saat kullandın. Hangisini tercih edersin? Yani bu senin için uygun muydu yoksa kauçuk kayışlı ve özellikle yaz günlerinde bir diver saat kullandığını düşünürsek o katlanır klipsli ve kauçuk olan kombinasyonu mu tercih ederdin? Klipsli Ya da bir saat, fark var mı tabii senin klipsli için? saat daha önce birkaç kere kullandım. Ya onlarda da açıkçası çok rahat bir kullanımı olduğunu düşünmüyorum. Bu saat benim çok hoşuma gitti. Tabii ki bunun biraz kayışı da geniş. Yani tasarım kalın olmasının farklarından dışında bir o- genişliği de var. O yüzden hani dediğin gibi belki yaz ayları için kayış anlamında belki biraz zorluk yaratmış olabilir. Daha uzun kullanmış olsam belki daha bunu saptardım. Belki kauçuk kayış, belki ağırlık anlamında da iyi bir fayda etkisi sağlayabilir. Ama bunu mesela değiştirip kullanabiliyor musun? Öyle bir özelliği Tabii var. var tabii yani farklı zaten kutusunun içinden de bir kayışı daha çıkıyor. Dolayısıyla zaten diver saatlerde genelde kauçuk bir kayış da muhakkak yanında veriyorlar. Anladım. Eklemek istediğin bir şey var mı? Saati bir haftadır kullanıyorsun. Benim aklıma gelmeyen hani iyi kötü hiç fark etmez. Yani bundan sonra bu saati alıp kullanacak kişilere bir şekilde yardımcı olacak yorumları iletmeye çalışıyoruz. Bence çok keyifli bir saat. Ya ben çok sevdim. Farklı bir rengi var. Bir kere dikkat çekici. Yani bulunduğunuz ortamda dikkat çeken bir saat. Şekli itibariyle iddialı. Ama aynı zamanda spor bir saat. O benim çok hoşuma gitti. O yüzden hani kullananlar farklı yerlerde, farklı ortamlarda çok rahatlıkla kullanabilir. Hani tabii ki hani ağırlıktır, rahatlıktır. Onu her kişiden kişiye değişir ama ben çok keyif aldığımı söyleyebilirim. Tekrar çok teşekkür ediyorum. Evet, bu arada tabii fotoğraf makinemi de getirdim, gördüm. Sosyal medyada böyle bir tabii trend var. Hepimiz saatlerimizi orada paylaşıyoruz. Evet. Bugün ben de bu saatin bir postunu yaptım, fotoğrafını paylaştım. Evet, çok güzel bir Barış da bununla ilgili çalışıyor. Bu arada Belen Roz'un özel bir uygulaması var. Bu Instagram hesabınızda bu Belen Roz'la ilgili fotoğrafları paylaştığınızda Watch Beyond diye etiketlerseniz bunu ile hashtag koyarsanız onu belki kendi sitelerinde de yayınlama şansları da var. Harika. Biz de şimdi röportajdan sonra Barış'la bunu yapacağız. Peki Barış'cığım çok teşekkür ediyorum. Ben Bizle teşekkür beraber ederim. olduğun için Horo Friend'de bundan sonra da devam edecek. Bizlerle beraber olmak isterseniz e-mail atabilirsiniz ya da sosyal medya kanallarımızdan bizimle temasa geçebilirsiniz. Bir sonraki Horo Friend'i beraberce sizlerle yapabiliriz. Şimdilik çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere.